Çok zekileşiyorsun sen. Silme vakti. Kane bunu söylediğinde sadece bir şaka mı yapıyordu? Yoksa bu sirkteki en karanlık sırrı ağzından mı kaçırdı? Herkese selam sirk sakinleri. Bugün The Amazing Digital Sources'ın 7. bölümü, yani o meşhur plaj bölümünü masaya yatırıyoruz. Ama hayır, kumdan kalelerden veya yüzmekten bahsetmeyeceğiz. Çünkü Ghostiverse ve Glitch ekibi bize şimdiye kadarki en büyük pilot twist'i ve varoluşsal krizi hediye etti. Bu videoda Abel'ın aslında kim olduğunu, Kinger'ın neden susturulduğunu, Jax'ın ellerindeki o korkunç detayı ve Kane'in ağzından kaçırdığı Scratch isminin arkasındaki dehşet verici gerçeği konuşacağız. Arkanıza yaslanın, çünkü çıkış sandığımız şeyin aslında en büyük tuzak olduğunu kanıtlayacağız. Hazırsanız dijital okyanusun derinliklerine dalıyoruz. Sadece videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve teoriler için yorumlara veya Discord sunucuma gelmeyi unutma. Katıl üyesi veya süper teşekkürlerle kanala destek olabilir ve en önemlisi videolara daha erken erişim elde edebilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk öncelikle şunu söylemem gerekir ki bir önceki fragman incelemesinde Kane'in bize bir tür ters köşe yapabileceğini ve aslında bu çıkışın sahte bir çıkış olabileceğini söylemiştim. Bu noktadaki teorimin tutması da beni biraz motive etti. Ama en önemli şeye gelelim. Yani Abel'a değinelim. Bölüm boyunca hepimiz onun Kane'in zulmünden kaçan eski bir geliştirici olduğuna inanmıştık, değil mi? Ama bölümün sonunda öğrendik ki Abel, Kane'in yarattığı bir NPC'den başka bir şey değilmiş. Buradaki sembolizm inanılmaz. İsimlere dikkat edin. Cain ve Abel, yani Kabil ve Habil. İncil'deki ilk cinayet hikayesi. Kabil kardeşi Habil'i kıskançlıktan öldürür. Bizim hikayemizde ise Cain, Abel'ı yaratıyor, ona bir kurtarıcı rolü veriyor ve sonunda onu ne yapıyor? Siliyor, yani öldürüyor. Çünkü Kane aslında mitolojik olarak birçok şeye inandığından kaynaklı ve insanların da zihinlerinin bu şekilde çalıştığından dolayı onlara bu tür kurgular yapmaya meyilli bir yapay zeka. En önemlisi ise hatırlarsanız bölümün başında sarı bir balık adam görmüştük. Bize hazineyi, yani aslında çıkışı istiyorsanız daha iyisini deneyin demişti. Hemen ardından kardeşi, yani Abel geldi ve onun yalancı olduğunu söyledi. Bu tüm bölümün özetiydi aslında. Sarı balık Kane'i, kardeşi Abel ise Abel'ı temsil ediyordu yani. Ve sonunda hazine sandığı boş çıktı. Yani çıkış yoktu. Kane'in Abel'ı bir geliştirici olarak tanıtması tesadüf değil. Kane, sirk sakinlerinin en büyük arzusunun kaçış olduğunu biliyor. Onlara istedikleri hikayeyi verdi. Abel, Kinger'ın geçmişini bildiğini iddia ederken aslında Kane'in Kinger hakkındaki kendi düşüncelerini yansıtıyordu. Abel, Kane'in kuklasıydı. Çin odası paradoksu ve Kane'in yapay zekası. Bölümün en başında Kane, macera fikri bulmak için Çin odasına danışıyor. Bu sadece rastgele bir şaka değil arkadaşlar. Felsefede Çin odası argümanı bir yapay zekanın sembolleri işleyebilse bile onları anlayamadığını öne süren bir düşünce deneyidir. Kane tam olarak bu. İnsanların kaçmak, ev, özgürlük gibi kavramlarını birer veri olarak alıyor. Onlara uygun bir macera üretiyor ama bu kavramların duygusal ağırlığını asla anlayamıyor. Onun için Pomni'nin varoluşsal sancısı sadece bir macera kancası. Kane'in kendimi devre dışı bıraktılar demesi, yaratıcılardan kopsa bile hala insanları eğlendirme, koduna sadık kaldığını göstermektedir. Belki de Kane kötü değil, sadece bozuk bir plak gibi aynı trajediyi tekrar çalan yalnızca bir program. Şimdi Jax'in elleri, araba kazası ve değişim korkusuna gelelim. Bu bölüm Jax'in sadece bir zorba olmadığını, belki de sirkteki en travmatik geçmişe sahip karakter olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle 30. dakika 30. saniye civarında Jax'in neden güldüğünü konuşalım. Çoğu kişi onun durumunun absürtlüğüne güldüğünü sanmıştır ama hayır. Jax bunun bir oyun olduğunu biliyordu. Kane'in zihin kontrolü yapabildiğini bildiği için gülüyordu. Pomni ona kırmızı düğmeye neden bastığını sorduğunda cevap veremedi. Çünkü o an Kane, Jax'ın zihnine araba kazası anılarını pompalıyordu. Bu onun en büyük manipülasyonuydu. Jax kriz geçirirken ekranda beliren o canlı çekim görüntülerine dikkat ettiniz mi?
bir mahalle kavşağı, ormanda giden bir araba ve Jax'in elleri. Zubal'ın şekil değiştirmesinden bahsederken Jax'in ellerinin titrediğini ve şeklinin bozulduğunu görüyoruz. Çok dikkatli bir izleyicinin fark ettiği bir detay paylaşayım. Jax halüsinasyon görürken Ribbit yani eski arkadaşıyla ellerinin değdiği o tek karede Ribbit'in elinde "sakin ol" yazdığını görürüz. Bu Jax'in geçmişinde belki de direksiyon başındayken veya gergin bir andayken bilmiyoruz, duyduğu son söz olabilir mi? Sakin ol Jax, sadece araba sürüyoruz ve sonrası kaza. Jax sirkte kalmayı seçiyor çünkü gerçek hayatta suçluluk duygusu, belki de o kazada birini öldürdü bilmiyoruz, sirkteki sonsuz delilikten daha ağır. Goseworks'un dediği gibi sirkte olmayı en çok hak eden kişi Jax olabilir. Kinger'ı susturmak ve ilk soyutlanan teorisine de bakmakta fayda var. Gelelim bölümün en önemli teorilerine. Kinger'a. Teori şu: Kinger gerçekten bir geliştiriciydi. Bunun için 7 yıl boyunca bilgisayar bölümü okudum demesi, Ragati için yoktan bir kelebek yaratması, Kinger sistemin açığını bilmesinden kaynaklıydı. Kane bunu biliyor. Abel'ın Kinger'ın deli ve güvenilmez olarak yaftalamasının tamamen Kane'in Kinger'ı izole etme stratejisidir. Dikkat ettiyseniz Kinger ne zaman mantıklı bir şeyler hatırlamaya başlasa veya karanlıkta kendi zihninin derinliklerinde olsa Kane hemen ışıkları açıyor, ortamı parlatıyor ve Kinger o şapşal moduna geri dönüyor. Ve gelelim o repliğe. Kane'in bölümün sonunda birine daha fazla değişiklik yaparsam iyi olmaz dedi ve o anda ekran Kinger'a döndü. Ve sonrasında Kinger ekledi: Scratch, yani ilk soyutlanma. Sonra hemen panikleyip öyle bir şey demedim dedi. Kim bu Scratch? Belki de sirkteki ilk insan. Kane sistemi test ederken, değişiklikler uygularken Scratch'in zihniyle o kadar çok oynadı ki adam soyutlandı. Kofmo'nun delirmesi de tesadüf değildi. Kofmo çıkışı bulduğu için değil, Kane onu susturmak için zihniyle oynadığı için soyutlandı. Değişim, karakterlerin kendi içsel süreci değil, Kane'in üzerlerindeki deneylerinin bir yan etkisiydi. Özellikle de Goseworks'un müzik seçimleri asla rastgele değildir. Bölümde özellikle 25. dakika 39. saniyesinin arka planında çalan parça, Rüzgarın Kanatlarından Uç parçasına ait bir şarkıydı. Bu opera, vatanlarından uzakta esir tutulan ve evlerine dönmek için yanıt tutuşan insanları anlatır. Vatanım, sen oradasın, uzakta, ben buradayım, esaretin altında. Bu şarkı çaldığı sırada karakterlerimiz sahte bir umudun peşindeydi. Bu detay onları asla eve dönemeyeceğinin en acı habercisiydi. Şimdi gelelim Kane'in ofisindeki seçim ve mavi hap teorisine. Son sahnede Kane'in ofisine geldiklerinde ortamın ışıklandırılmasına dikkat ettiniz mi? Oda mavi ağırlıklıydı. Mavi düğme oyunu bitir ve ayrıl seçeneğiydi. Kane onların maviye basmasını istiyormuş gibi bir atmosfer vardı. Neden? Çünkü Kane sonucu zaten biliyordu. Hangi düğmeye basarlarsa bassınlar sonuç değişmeyecekti. Bu bir illüzyon seçimdi. Tıpkı bir video oyununda hangi diyaloğu seçerseniz seçin hikayenin aynı yere bağlanması gibi, eğer diğer düğmeye bassalardı da fark etmeyecekti, Karides kasabasına gideceklerdi. Yani çıkış hiçbir zaman masada değildi. Peki bu noktada 8. ve 9. bölümde bizleri neler bekliyor? 7. bölüm bize şunu öğretti: düşmanımız sadece soyutlanma canavarları değil, düşmanımız umudun ta kendisi. Kane onlara umut verip sonra onu ellerinden alarak besleniyor. Ya da belki de Kane iyi bir son yazmaya çalışıyor ama insan psikolojisini anlamadığı için her seferinde bir korku filmi yaratıyor. Önümüzde sadece 2 bölüm kaldı ve Abel'ın dediği gibi sistemi kapatırsanız Kane de ölür fikri. Ya doğruysa bu fikir ve eve dönmenin tek yolu bu dijital tanrıyı, Kane'i öldürmekten geçiyorsa, Pomni'nin o son bakışı, o artık sadece korkan bir kurban değil, o sistemin ne kadar acımasız olduğunu anlayan bir oyuncu haline geldiğini göstermiyor mu? Sizce Scourge kim? Kinger hafızasını geri kazanırsa Kane'i silebilir mi? Ve en önemlisi, Jax'in elindeki o sakin ol yazısı ne anlama geliyor? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum ve unutmayın, eğer bir gün bir çıkış kapısı görürseniz muhtemelen arkasında sadece boşluk vardır.